Hoş geldin. Vallahi evet, hadi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben çok heyecanlanıyorum hayatta böyle şeylere. Eminim sende de böyle bir durum var. Bir kitap okuyup çok etkilendiğimde, yeni bir müzisyen tanıdığımda, yeni bir yazar tanıdığımda bana böyle Allah'ım yaşamak için bir sebep daha. Yani onun peşinden gidebilmek, onun ürettiklerini izlemek, okumak, dinlemek, seyretmek için bir sebep daha gibi bir duygusu oluyor. Ve sen bana bunu yaşattın. Sana teşekkür ederim. Yani ben çok teşekkür ederim. Buna sebep olabildiğim Gerçekten için çok öyle. mutluyum şu anda. Nasılsın? Nasılım? İyiyim, gayet iyiyim. Yani Güzel. aslında iyiyim cevabı da Zaten bende yasaktı evet, aslında. bir işe hani çok geçiştiren bir cevap Evet, iyiyim. ben programın en başlarında iyiyim demek yasak, nasılsın diye sorardım. Güzel. Sonra bu cümlenin biraz insanları sıkıştırdığını, daha önce hiç böyle bir yerden bakmadıklarını ve hani 35 dakikanın içinde iyiyim demek yasak, nasılsın ve ben nasılsın, nasıl cevap vereceğim iyiyim dışında gibi bir içe kapatıyor ya. Ondan sonra program akmıyor. Ay dedim dur çok Cevap korkutucu oldu, bunu versin bari. hemen değiştireyim. Nasıl gidiyor diyebilirsin Gibi değil mi? belki Nasıl de. gidiyor? Hayatının Ama bu iyi diyorlar ona evresinde da. nasıl hissediyorsun Gene diye. iyi diyorlar Erdem. İyi, iyi hissediyorum. İyi. Evet, öyle bir alışkanlığımız Evet. var. Yani iyi deyince de iyi olsa keşke. Ben duygusal check-up'ımızı yapabilme becerimiz olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani kendine bakmak kolay bir şey değil. Evet. Yani bilmem, benim hayatım öyle geçti ama. Senin hayatın çok acayipmiş Erdem. Yani Bence çok ayrıcalıklı ve çok keyifli. değişik. Çok ezber bozan bir baba. Ben Evet, bayıldım babana, Allah rahmet eylesin. harika biriydi. Yaşasaydı tanışmayı çok isterdim. O da sizi çok severdi zaten. Biz anlaşırdık onunla. İzlediği insanlardan biriydiniz. Ay, Evet, Allah rahmet eylesin. evet. İzliyordur da zaten. Kesin izliyordur ve bence sende yaşamaya devam ediyordur. Ben çok inanırım böyle şeylere. Bilmiyorum, sen inanır O mısın? garip bir şey. Değil mi? Mesela benim babamın uyuma biçimini biliyorum. Tamam. Şimdi ben bunu nasıl taklit edebilirim, değil mi? Babam gibi uyuyormuşum. Doğrudur, biliyor Ve musun? dünyanın yapacağım bunu. Şöyle uyuyor babam. Böyle bir şey yapıyor, tamam mı bu adam? Nefes verirken. Ben de uyurken yapıyormuşum bunu. Niye bunu yaparsın? Kalıyor. Kodlama DNA bunlar dersin, tabii. genetik dersin. Ya hem DNA hem genetik ama günün sonunda çocuk biraz babayı izliyor Evet, ve belki onu de. kodluyor. Sen hani atıyorum 5 yıl belki dolu dolu doya doya yaşadın babana. Sallıyorum şu Hı anda hı. ama hani orada bile ilk 5 yılın olsa bile bence zaten o çocuklar ilk 5 yılda neyi kodluyorsa kodluyor. Ve bu bence huyumuz, suyumuz, mizacımız oluyor gibi geliyor bana. Şimdi felsefe bitiriyorsun. Bitirmiyorum. Neden Son bitirmiyorsun? yarım dönem kala bıraktım. Önemli değil, bitmiş o. Bitirmeme sebebim zaten Ne? felsefe diplomamı kim soracak bana? Ben Yani sorarım vallahi şu felsefe, şimdi ben senden neler transkriptim öğreneceğim duruyor bakayım. işte. Transkriptimi getirebilirim. Ama bence mezun olmuş sayılırsın. 3-4 ders Evet, sayılmaz. yani ve devam da ettiğim bir şey, biten bir şey Evet, olmadı. Ben bitmiyor o hani iş. o felsefeyle ilgilenmek hayat boyu. Evet. Bence hayatın bir biçimi olmalı. Ben şöyle düşünüyorum. İnsan felsefenin ne olduğunu anlarsa ve gerçekten bununla ilgili doğru kaynakları birkaç tanesini okursa etrafımızdaki ilişki biçimleri de değişecek. Evet, Ya empatiyi bu kadar çok özleyerek bahsetmiyor olacağız. Başka bir yere gidecek hikaye diye düşünüyorum. Ben de felsefeyi geç keşfettim ama çok tutkuyla şu anda böyle sürekli okuma halindeyim. Her üretimimin içinde bu sene yaptığım ajandanın bile ana başlığı Stoa felsefesi ve hani ajanda yapıp kullanan birinin de Stoa felsefesini öğrenip bilip o sözleri kulağına doldurmasını istiyorum. Çünkü bence her şeyi değiştiriyor diye düşünüyorum. Sende evet. neleri değiştirdi? Şimdi şöyle değiştirmekten ziyade ben 12 yaşında Nietzsche ağladığında falan okumuş bir insan olduğum için Pardon, ben değişen 25 hani ben yaşında okudum. hani Teşekkürler. 14'ün Diyeceklerim bu kadar. 14'ünde Hermann Hesse falan okudum işte Çok güzel. yani Biz ne böyle diyoruz? Biz ne ben konuşuyoruz? o alana girdim bir daha çıkamadım o yüzden değişmek değil benim için devam eden bir yol zaten. Stoa Nietzsche, da yol bir demektir dakika. ya. 12 yaşında Nietzsche ağladığında ne demek? Yani nasıl? Nietzsche ağladığında kolay bir roman Evet ama aslında. 12 yaş lütfen yani. Babamın kitapları onlardı evde o vardı ne yapayım? Çizgi roman da okuyordum deli gibi. Ben de çok severim çizgi roman. Yani Koleksiyonum var. Deliriyorum çizgi romanlara ama benim de Nietzsche ağladığında benim 25 yaşında falan okudum ve çok etkilendiğim ve şu aralar bir daha okumak istediğim bir kitap.
İnsanca Pek İnsanca'yı okudunuz mu? Okudum tabii ki. Evet, tamam. O Çok da çok güzel. müthiş bir kitap. Evet. Yani işte Stoacıysanız tabii ki Marcus Aurelius'u okumuşsunuzdur. Tabii ki. Mesela Kendime düşünceler. kendime Başucu kitabı. kendime düşüncelerle İnsanca Pek İnsanca'yı bir insan okusun herhalde Evet. hayatına çok daha güzel dönüp bakabilir. Sürekli o iki kitabı Değil okuyabilirsin mi? mesela. Böyle başucunda duracak Evet, onlar. Doğru evet. söylüyorsun. Burada hemen babana bir giriş yapmak istiyorum. Yapalım. Bence sende çok büyük etkisi var hikayenin. Sert bir de yani şimdi böyle bir şey söylense işte benim babam mülkiyetçi değildi. O yüzden işte sokakta yaşadı. Hı hı, Bunu kimse anlamaz. hı hı. Küçük bir çocuk hiç anlamaz. Yok. Ne anladın bundan? Hiçbir şey anlamadım. Yani babamı nasıl anlatacağımı bilmiyordum. O yüzden babamın eski mesleklerinden birini zikrediyordum. Baban ne yapıyor dendiğinde lise zamanına kadar. Hı hı. Ama halbuki yani babam hayatın içinde yaşayan Sokrates'e Değil benziyor mi? benim babam. Çünkü yazmayı da yazdıklarını da ben bir kere okuyabilirim bazen, sonra yırtıp atar. Onları da tutmaz. Bak buna çok kızgınım bunu yapanlara. Ben de biraz evet Çünkü yani şimdi babanla ilgili hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Filozof olarak tanımlanıyor. 3-4 tane üniversite bitirmiş. evet. Nasıl yani? İşletme, ekonomi, Hava Arp'ın birini bitiriyor girdiğinde. Yani bir kere Tamam. giriyor, çıkıyor, sonra ikinci girdiğinde de bitiriyor. Sonra askerken çok garip mesela dünya hani insanların galiba hayat boyu çalışıp ödeyemeyeceği cezaları var onların. Ama o dönem bir Ecevit affı çıkıyor ve babam askerliği bıraktığı için Ceza aldığı almıyor. cezadan afla kurtuluyor. Çok acayip. Evet, şanslıdır da. 30 yıl çalışmamış. Evet. Bir Bak gün bu evet. değişik. Bir gün. Bir gün işte ben 1-2 yaşındayım bunları bilmiyorum bana anlatılan şeyler. O zamanlarda büyük bir holdingin muhasebe müdürlüğünü yapıyor. Bir gün eve geliyor ve diyor ki ben artık çalışmayacağım. Yapamam ben bunu. Ve bırakıyor çalışmayı. Annen ne diyor? Annem hiçbir şey diyemiyor. Annem de o sıralarda 19 yaşında genç bir kız. Aşkım. Evet ama annem de çok değişik bir insan. Bir şekilde bir ampul yanması sonucu bu arada babamın bu eğitiminin karşısında annem de ilkokul terktir. Ne? Evet Peki ama aşk evliliği mi? evet Çok aşıklar. değişik bir aşk. Ya, çok ilginç bir aşk onlarınkisi. Babamla annem ben 5 yaşındayken boşandılar ama hayatlarının sonu birlikte son buldu neredeyse. Ay. Hani diyebilirim. Hiç babam annemden boşandıktan sonra hayatına kimseyi sokmadı. Annem genç bir insan olduğu için iyi ki birilerini soktu Tabii ki. babamdan sonra. Olmaz. Fakat annem de hani sonrasındaki ilişkileri bitirdikten sonra hayatlarının son döneminde beraber dostça bir edi ve büdü gibi geçirdiler hayatlarının son dönemini. Gerçekten ilginç Sen yani. onlara aktar mı açtın? Evet, bir tane emekli hayatlarını aktarda geçirsinler Hı. diye. Babam da mülkiyete karşı olduğu için büyük bir dükkan kiraladım. Arka tarafını babama ev yaptım. Ön tarafı aktar oldu böyle bir duvarla ayırdık orayı. Annemin de evine yakın o dükkan. 7-8 sene öyle yaşadılar. Kabul etti mi orada kalmayı? Tabii canım. Ya şöyle, babam zaten amcamın işte şirketinin, fabrikalarının yanında bir kulübe olurdu. Babam orada yaşardı. Bahçesi var, köpekleri var, fareyi besler, böceği besler, bitkilerine bakar. Sadece kitap okur. Böyle şeyi de becerir, hızlı okumayı çözmüş. Böyle 3 saatte 500 sayfa okur falan. Onu da yapar. Okur koyar, okur koyar, bitkilerine bakar. Böyle hoş sohbet eder. Çalışmadığı halde bu adam nasıl yaşıyor? Çünkü babama gidersin, bir şey sorarsın. Sana bir şey der, ihya olursun artık babama borçlusundur. Yani o işte fabrikanın bulunduğu sanayi sitesindeki herkes sanki babam hepsinin hocasıymış gibi gezerdi. Herkes babamla ilgilenirdi. Zaten hani amcamın şirketinin yanındaki bir kulübede kaldığı için açta değil açıkta değil. Yani herkes babamın Biraz böyle derviş gibi bir şeyden bahseder çalışmamasına gibisin. okeydi. Kimse Evet. babamın çalışmasını talep etmedi zaten bu hayatta. Allah Bir Allah. daha babam bu kararı, mülkiyeti ve çalışmayı bıraktıktan sonra herkes babama bir şekilde saygı duydu. Ben bile yani bir günden bir güne baba sen niye mülkiyet edinmedin ya da sen niye çalışmıyorsun demedim. Peki seni kim okuttu ve nasıl okuttu? Annem okuttu. Annemse Oo. babamın bu kararından sonra küçük bir dükkandan
Kod 1'de bir dükkandan neredeyse fabrikaya ulaşan bir kendi kendine bir ticarete girişti ve bunu tek başına başardı. Ben lisedeyken oğlum bunu devam ettirecek misin dedi. Ettirmeyeceğim anne benim başka planlarım var dediğimde de yavaş yavaş küçüldü. Aa, Evet, en küçüldüğü noktada da zaten ben artık para kazanıyordum. Ona bir aktar açtım emekli hayatı için. çok tatlı. Çalışmayı bıraktı. O da benim için 25 sene çalıştı. Benim gördüğüm belki de eee, ilkokul terk olmasına rağmen güdüsel zekası en yüksek insanlardan biriydi. Peki bir sürü spor yaptın. Evet, yani küçükken profesyonel seviyede yüzüyordum kendi yaş Hı hı. grubumda. Sonra işler aşırı ciddiye binince bıraktım çünkü yüzmenin müthiş bir disiplin talebi var. Bir de iyi ki bırakmışım yani benim boyumda 1,90 olmadı neticede. Doğru. Yüzmede şey önemli, Önemli. fizikselliğin çok Aynen. önemli. Ne kadar hızlı yüzersen yüz, 2 metre biri kolu Tabii. senden daha uzun olduğu için seni geçebilir. Hani Doğru. öyle bir yerden yaptığım birçok spor var. Tenistir, işte 5 sene modern dans yaptım, Aa, profesyonel çok vesaire. iyiymiş. Fiziksellikle ilgilenmeyi çok seviyorum. Çünkü bunun beynime de iyi geldiğini düşünüyorum bir Çok, yandan. bence de. Bunun dışında ana akım dizilerde oynamayı düşünüyor musun? Öyle bir heyecanın var mı yoksa dijitallerde sakin sessiz tiyatromu da yapayım, eğitimlerime de devam edeyimci misin? İşin mecrasıyla ilgilenmiyorum. İşin ve karakterin kendisiyle ilgileniyorum. Şu anlık hani bir süredir ana akımda ortada buluşabildiğimiz bir şey olmadı ve bu yüzden hani reddederek geçirdiğim bir süreç oldu bir süredir. Ama hani ilerleyen dönemlerde karşılıklı olarak mutlu olduğumuz bir şey olduğunda evet tabii ki kabul Evet edeceğim. ama seni biraz mutlu etmek zor olabilir. Çünkü şahsi hayatında zaten o kadar faydalı şeyler yapıyorsun ve oyuncu olarak tatmin olduğun ve doyduğun ve öğrenmeye devam ettiğin alanların var ki çok böyle seni %100 mutlu edecek bir şey çok başarılı bir şey olur yani. %100 mutlu olmak diye bir şey zaten yok. Ben işimi mutlu olmak için yapmıyorum da oynayacağım şey eğer bir şeye hizmet edecekse benim için anlamlı oluyor Haklısın. Doğru. Ben diye biraz mutlu düşünüyorum. olmak için yapıyorum galiba. Bunu da sorgulayacağım ben. Ben mutluluğu aramıyorum ya. Hadi ya. Aramıyorum hayatta mutluluk aramıyorum. Mutluluk aramak değil de mutluluk çıkartmak benimki. Bu mutluluk sebebi. Bundan mutlu olunur ya falan dediğim bir yer benim. Gerçi Mutlu mutluluk Hımm. biraz hani göreceli bir kavram. Tabii de Evet, akışta olmaya çalışıyorum ben. olabilir. Akışta olunca da aslında bir huzur, mutluluk hali geliyor. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de Daha çok buluşacağımızı umut ediyorum. bunun altına yazayım mı? İstediğin her şeyi yazabilirsin. Onu Tamam, senin görüntünün üstüne ben seslendiriyor olacağım. tamam. Çok mutluyum. Gerçekten böyle ayakları yere öyle sağlam basıyor ki ve kendinden o kadar emin ki işte o yüzden Yıldız'ın torunuymuşuz. Bak neler öğrendik. Şimdi başka parlamayacak mıyız bugünden sonra? Ve sevgili Erdem Kaynarca'nın performanslarının peşinden gitmeyecek miyiz? Bence gideceğiz. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar birlikte olacağız. Lefter'in hayatını izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hoşçakalın. Sevgili Erdem Kaynarca konuğumdu. İtiraf etmeliyim, Lefter filmindeki performansıyla beni çok etkilemişti ve gerçekten kendisini ağırlamak ve tanışmak istedim. Şaşırtmadı, mutlu etti. Sevgili Erdem Kaynarca sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Eylemlerimizi engelleyebilirler ama niyetlerimizi, bakış açımızı, düşüncelerimizi değiştiremezler.